Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Şimdi direkt tabi bugün yayınladığım video ile çıktı. Bu nedir? Bu CarPlay Box. CarPlay Box'da yani Android Auto üzerinden izleyebildiğiniz şeylerden çok daha fazlasını yapabiliyorsunuz. Mesela YouTube'u izleyebiliyorsunuz. Veya YouTube'da oturum açıp premium üyeliğiniz varsa premium üyelikle devam ediyorsunuz. Onun haricinde Google Play Store'da ne varsa hepsini indirip CarPlay üzerinden sanki bir Android tabletiniz varmış gibi Renault aracınızın ekranına yansıtabiliyorsunuz. Bu Megane 4 Orhan kardeşimin aracı. Hem CarPlay var hem Android Auto var. Tanıtmaya devam edeceğiz. Mesela ses kumandası tabii onda sıkıntı yok. Bir sonraki videoya geçebiliyor muyuz? Bize cihazı yeni tanıyoruz. Bakın bir sonraki videoya geçti. Yine Megane 4 ile ilgili bir video. Ve bunu nasıl yapıyorsunuz? Buradaki bu stalk'u yani kumandayı kullanarak yapabiliyoruz. Yani sürüş anında ekrandan elinizi kaydırarak ilerletebiliyorsunuz veya videoyu buradan değiştirebiliyorsunuz. Bu cihazın benzerleri, türevleri bir sürü yerde var. Satılıyor ama hani Megane'la veya Megane'la demeyeyim, Arlink'le uyumlu olmayan bir sürü modeli vardı. Ama bu uyumlu, yani bu cihaz uyumlu. Bir yandan da size tanıtmaya çalışıyoruz bu cihazı. YouTube güzel çalışıyor, onu gördük. Evet, şimdi de Netflix'e bakacağız. Yine güncelleme istiyor. Bunlar yükleneli uzun süre olduğu için güncelleme yapacağız ve Netflix nasıl çalışıyor onu göreceğiz. Evet, Netflix çalışmadı. Çünkü cihazın Android sürümünün güncellemesinin yapılması gerekiyor. O da özel bir programla güncellemesi yapılıyor. Ben bir tane yükselttim ama tabii geliştirici bu yazılımı verirse ancak öyle yükseltebiliyoruz. Bu yazılım versiyonu ile bu uyumlu değilmiş. Ne yapılabilir? Siz bu cihaza APK da yükleyebiliyorsunuz. APK'yı indirirsiniz. Üzerinde şöyle göstereyim. SD kart girişi var. Şurada görüldüğü gibi. SD kartın içine kopyalarsınız. Uyumlu olan versiyonu yüklersiniz. Ancak hesap Netflix kendisi izin vermezse bunun çalışmasına, onu bilmiyorum. Onu denemedik tabi. Bunun yanında bir de şurada gördüğünüz gibi mikrofon girişi var. Cihazla birlikte mikrofon da geliyor. Mikrofon girişinin yanında da SIM kart girişi var. SIM kartla da bunu kullanabiliyorsunuz. 4G uyumlu, kablosu uzanıp burada USB'ye bağlanabiliyor. Fiziki şekil olarak. 18650 kodlu 3.7 volt pil bağlanabiliyor. Burada reset, burada da LED'i var. Evet, Netflix çalışmadı ama Prime Video çalışıyor. Amazon Prime üyeliğiniz varsa mesela onu da televizyon olarak, özellikle uzun yolda, hatta İstanbul, Ankara gibi, hatta İzmir gibi trafiği bol olan şehirlerde de kullanılabilir bu. Beyin Connect'in uygulamasını yükleyip Orhan kardeşimin Beyin Connect üyeliği üzerinden de biz bir deneyeceğiz, açabilir miyiz diye veya çalışıyor mu diye, daha doğrusu. Dediğim gibi Amazon'un Prime Video uygulaması da var. En güncel versiyonunu indirdikten sonra veya uygulamayı güncelledikten sonra da devam edebilirsiniz. Ekstra bir bilgi, bu kutunun kendi GPS'i var içerisinde. Ve bu GPS sayesinde hani siz telefonunuzla harita veya konum bilgisi paylaşmadan direkt bunun üzerinden, yani GPS herhangi bir Android ile çalışan navigasyon programını yükleyip onun üzerinden gideceğiniz yere gidebilirsiniz. Bu kutu tabii ki böyle yerde durmaz ama ne yapabilirsiniz? Megane 4 için söylüyorum. Şunun altından bir delik delinip şuradaki boşluğa koyulabilir. İlla ama hani takılı olduğunda şarj ediyor diye biliyorum. Şarj ediyor diye biliyorum diyorum çünkü benim aracımda CarPlay olmadığı için ben kendi aracımda çalıştıramadım. Orhan'ın aracında CarPlay olduğu için onda çalıştırdık. Benim aracımda çalışsaydı bu sorunuza cevap verirdim. Ama pil yüzdesini de daha sonra üzerinden hani kontrol edeceğiz, var mı görebileceğimiz bir şey, onu göreceğiz. Tabii saat ayarlaması da yapmamız gerekebilir. Onu da internetten al saati diyerek düzeltebiliriz. Yani bunu dediğim gibi böyle koyabilirsiniz veya kablosunu uzatıp torpidonun içerisine koyabilirsiniz. Kendi GPS'i var. Yandex navigasyon uygulamasını indirebilirsiniz. Yandex navigasyon uygulaması Android Auto'da çalışmıyor. Onu biliyorum. Bir de burada Yandex navigasyonu koyup çalışıyor mu? Normalde Türkiye'de Yandex navigasyonu sadece telefon üzerinden kullanabiliyorsunuz. Onu deneyebiliriz bir de. Evet, uygulamayı indirdik. Şu anda yükleniyor. Pili ilk taktığınızda şu yeşil ışığı görmeniz lazım. Önce mavi, beyaz oluyor. Sonra yeşil oluyor. Bunu bağladığınızda da direkt başlıyor. Şöyle USB'ye bağlıyorum. Evet, direkt açılıyor böyle.
Şimdi Prime Video'yu anlatmıştık. Beyin Connect'i açtığımızda, evet, internet bağlantısını yeni taktığımız için henüz yapmadı. İnternet bağlantısını açacağız. Şuradan. Wireless ve sim kart yuvası var. Sim kart taktığınızda bir sene boyunca, şu an mevzuattaki kanunlar ve izinler gereği, bu yabancı bir telefon gibi göründüğü için e-mail numarası bir sene boyunca kullanabilirsiniz. Ama bir sene sonra bunu tanıtmadıysanız kilitlenecektir. Şimdi Wi-Fi tarıyor. Evet, bağlıyız. Arada GPS'i de göstereyim. Kendi GPS'i var demiştim. Bakın, kendi GPS'i olduğunun kanıtı. Kaç tane uydudan şu anda sinyal aldığını gösteriyor. Biz yine Beyin Connect uygulamasına dönelim. Evet, ana sayfa, arama, listelerim ve diğer şeyler de çıktı uygulamalarda. Şimdi oturum açacağız. Evet, oturumu açtık. Şu anda Beyin TV'deyiz ve oturum açtık, başladık. Ana sayfa bu. İzle diyoruz ve bakıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi film başladı. Hele bütün hoparlörlerden duyunca tabii sesi evdekinden daha iyi oluyor. Surround ses sistemi var gibi. Bizim kapılar açık şu anda. Elle ileri de kaydırabiliyoruz. Film izleyebilirsiniz Beyin Connect'e üyeyseniz. Maç izleyebilirsiniz. Spora giriyoruz mesela şu anda. Evet, Kasımpaşa Trabzonspor maçına bağlanıyoruz şu anda. Evet, çözünürlük de gayet iyi. Tabii internetiniz de hızlı olduğu sürece Beyin Connect uygulaması dediğim gibi sıkıntı olmaz. Hem de sim kart yuvası olduğu için bir sene boyunca da sim kart takarsanız, uygun sim kart, bunu direkt telefonunuza bağlamaya gerek duymadan hücresel ağları kullanarak devam edebilirsiniz. Çözünürlük de gayet güzel. HD yayına geçtik SD'den. HD'de tabii internet, şu anda bulunduğumuz yer tepelik bir yer, bir tesis. Onun için HD'ye geçince biraz durgunluk olabilir ki olmadı, gayet görüntü şık görüldüğü gibi. Bu Beyin Connect'in kendi uygulaması. Süper. IPTV'yi deneyelim. IPTV kanalının sağlayıcının kendi uygulamasını şu anda indiriyoruz. Ve buradan çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Evet, oynatma listesini girdik. Şimdi playlisti indiriyor. Ve bakacağız IPTV'de çalıştırıyor mu? Kanallar yüklendi. Yani IPTV uygulaması da cihazda çalışıyor ve çözünürlük de gayet iyi. Onu da görmüş olduk. Evet, mesela TV8 reklam var şu an. Evet. Reklam bekleyeceğiz. Öyle köşeye koymuşlar ki. Evet, gayet güzel çalışıyor. Yandex navigasyonu deneyeceğiz. Bu normalde Android Auto'da yok. Telefonlarda çalışıyor. Bu da telefon gibi çalıştığı için çalışacağını düşünüyorum. Yüklesin. Bakalım. Uygulamayı yükledi. Yani bu da çalışırsa efsanevi cihaz. Şimdi Orhan'la onu konuşuyorduk. Yani şu pil şarj ediyor olabilir ama bence bunun kullanılabilirliğini biraz düşürüyor. Dolayısıyla bu pilin yerine 3.6 volta, 12 volttan veya 5 volttan 3.6 volta düşüren bir şey bulunabilirse, adaptör, voltaj düşürücü, yani bu pil yerine kullanılabilir. Ne yaparsınız? Pilin artı kutbuna bir kabloyu, eksi kutbuna bir kabloyu bağlarsınız. Motor çalıştığında oradan devam eder. Evet. Uygulamayı aç diyoruz. Ve bakıyoruz çalışıyor mu Yandex navigasyon.
Evet. Devam et. Tamam, sorun değil diyoruz. İzin veriyoruz. Tamam dedik. İzin verdik. Ve direkt bulunduğumuz konumu şu anda işaretledi. Trafiği de görebiliyoruz. Evet, çift parmağı yapmaya çalıştım ama izin vermiyor da olabilir program. Bunu kullanacağız mecbur. Evet, trafik durumu da burada görülebiliyor. Hemen şuna bakalım. Tabii büyütmemiz lazım park yerlerini görmek için. Konumumuzu gördük. Bakalım buna. Tabii üyelik açarsanız daha çok şeyini kullanabileceğiniz kesin. Harita indirebiliyorsunuz. Ayarlara bakalım. Yani Android Auto'da bunu kullanamıyorsunuz. Harita ve arayüz diyor. Hız kamerasına mesafeyi göster. Mesela bu Google'un haritasında yok. Güzel bir özellik. Bence hız kamerasına mesafeyi göstermesi. Harita uydu diyor. Uyduya geçelim bakalım ne olacak. Gayet güzel. Şöyle yaklaşırsak. İstanbul'da daha iyi göreceğiz değil mi? Şöyle İstanbul'a bir getirirsek biraz daha haritayı şöyle yapayım. Evet, kapalı yolları da gösteriyor. Yani Yandex navigasyon bazı şeylerde daha iyi. Google'un üstün olduğu şeylerde Orhan'ın söylediği gibi hani bir yeri ararken Google'ın şeyi çok daha fazla. Ne diyeyim, kütüphanesi. Biraz yaklaşalım buraya. Şöyle. Çok yaklaştık galiba. Bakalım fotoğrafına. Burada ikon olarak da var. Burada fotoğrafını da görebiliyoruz. Yani Android Auto'da kullanamadığımız Yandex navigasyonu burada kullanabiliyoruz. Trafik durumunu da kırmızı, yeşil, sarı o şekilde gösteriyor. Şu an Gayet güzel. Normalde daha hızlı gelir ama burada internet iyi çekmediği için biraz yavaş Evet, geliyor. aynen. İnternet burada çok iyi çekmiyor. Çok daha hızlı geleceğini düşünüyorum ben de. Evet, böyle tabii bu yüklü, üzerine Hulu ve diğerleri yüklü gelmişti. Bazılarını biz yükledik. Bluetooth'la müzik çalabiliyorsunuz. Aynen. Bir de bunu deniyoruz, müzik çalmayı Bluetooth üzerinden. Bluetooth'la şu anda müzik dinleyebiliyoruz. Bu da benim telefonum üzerinden, yani iPhone üzerinden de yaparız, aynısını deneriz. Evet, iPhone'la da çaldık Spotify üzerinden. Şöyle göstereyim. Değiştiriyorum. Gayet de güzel değişiyor. Peki Buradan kumandadan değişiyor mu? Bir tane daha deneyelim. Boş alıyor. Yok, değiştirmiyor onun üzerinden. Buradan oluyor ama. Gecikme de yok. Gayet başarılı bir cihaz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.